Arkadaşlar hepinize selamlar. Şimdi Pamukova'dayım. Pamukova'nın tepesine doğru çıkacağım. Size o virajlı yollarda bir görüntü almak istedim. Her zaman bayır aşağı iniyorduk. Şimdi bayır yukarı çıkarken bir görüntü alayım dedim. Bakalım beğenecek misiniz? O yukarı çıkarken de bu aracın gücünü görmüş olacağız. Şu an önümde T-Roc var. 1.5 TSI T-Roc'la bayırı bir tırmanacağız. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Seviliyorsunuz. Görüşürüz. Evet, kameramı ayarladım. Arabam start stop'taydı zaten. Şimdi başlayalım bakalım. Biraz trafik var. Durum nasıl olacak bilmiyorum. Herkes yukarı çıkıyor olamaz yani. Kapalıdır diye düşünüyorum yukarısı. Sonuçta kafeler daha açılmadı. Yukarıdaki kafe kapalıdır. Bir göreceğiz bakalım. Arkamızda da Tiguan var. T-Roc'u uzun kilometrelerde kullanıyorum. Vallahi zevkli bir araba, güzel bir araba. Özellikle böyle yollarda çok keyifli. Uzun yolda nasıl olur bilmiyorum daha. Şimdi bayırda güzel manzarada size bir izleteyim bakalım. Çok aşırı bir şekilde zorlamayacağım arkadaşlar. Sakin sakin çıkacağız. Evet, bu arkadaşlar buraya dönüyormuş. Bayağı bir kalabalık. 3-4 araba birden geldi. Oraya dönmüş. Ben yine S alayım. Biraz daha yüksekte çevirsin. Ama bayığa çıktığınızda anlamıyorsunuz. Yani ciddi anlamıyorsunuz. Çünkü motor çok güçlü. Hep bahsediyorum bundan. Baksanıza ya, sanki düz yolda gidiyormuş gibi gidiyorum şu anda. Ve ayağım tam gaz değil. Tam gaz bassam çok daha farklı gidecek. Yukarıdan bir araba geliyor, onu gördüm. Şimdi dönecektir o, bak tam dönemeçte olması lazım. Gel bakayım, gel bakayım, gel bakayım. Hadi ama. Heh bak. O da beni görmüş, o da beni bekliyor. Yok, bekliyormuş orada. Çok yakın gidiyor ya. Şurayı çok seviyorum ama. Yolları yine delik deşik etmişler. Evet, kafası oturuyor arkadaşlar. Dengeli gaz verirseniz eğer kafası oturuyor. Bu arada yan tarafta uçurum ha valla. Tehlikeli. Eskiden biz buralarda otururduk böyle manzarada. Kapattılar sonra buraları. Traktör geliyor. Belki traktörü sollamak isteyen bir araba olur. Olmadı. Tehlikeli bir durum çünkü. Şu an tam, bak size abartmıyorum. Şu an parmağımın ucuyla gaz veriyorum. Şurada yukarı çıkan bir yol vardı. Orayı denemek istiyorum arkadaşlar. Biraz da off-road yapalım. Bu arabanın bence özü olan bir yere gidelim. Şöyle önce cam tavan açmak istiyorum. İçeride alev aldım. Hafif bir klima açayım. Ben biliyorsunuz cam tavansız yani açmadan gidemiyorum. Rahat edemiyorum. Size gürültü olmasa sürekli açacağım da. Bak, toprak yola bir girelim. Yolu görüyorsunuz. Bence yaparız bu işi. Arabayı çok fazla sarsmadan keyifli çıkalım bakalım. Valla bu arabada şöyle bir şey var. Hani her yere gidecekmiş, her yere çıkacakmış gibi bir his var arabada. Öyle bir his veriyor insana. Oo, burada kanallar yüksek. Burada nereden gidiyorduk acaba? Şu en zirveye gitmek istiyorum. Bakın, görüyor musunuz? Böyle arabada hiçbir ses gelmiyor süspansiyonlarından. Yani süspansiyonu çok sağlam. Çok yumuşak ve sağlam harbiden. Teker boşa düşüyor, o yüzden patinaj çekebilir. Ben geri gaz veriyorum. Şu tekerimi şu sağa atayım. Şunu D'ye alayım ki D'de biraz daha az gaz vermiş olur. Şöyle gidelim bakalım. Normalde benim arabayla gelsek hemen altı vururdu orada.
çıkalım. Wow, manzaraya bakın. Şurada mangal yapıyorduk bak. Burası kötü. Buraya çıkar mı bu araba ya? Vallahi çıktı. Süpersin ya. Süpersin T-Roc. Manzaraya bakın, her yeri görüyor. Ya vallahi oradan nasıl çıktın oğlum sen zıplayarak? Arkadaşlar sektim atladım öyle çıktım ya. Süper. Şöyle güzel bir yere çekeyim arabayı. Yes. Manzara bu değil mi ya? Şimdi iniyorum bakayım. Ben size görüntü alacağım. Arkadaşlar şimdi bak çıktığı yeri göstereceğim. Önce manzaraya bakın. Zaten süper bir manzara. Abi şu çukurlara falan bakın ya. Şöyle yandan belli oluyor. Bir de böyle tam teker oraya düşüyor. O öbürü oraya düşüyor. Öbürü oraya düşüyor. Harbiden bu kadar zorlayan yoktur herhalde T-Roc. Bu kadar çıkaran yoktur. Acayip böyle bir... Yani tutunamadı zaten. Şurada böyle bir tutundu. Burası tutunmadı. Bir zıpladı. Özellikle şurada bak. Oraya girmedim. Allah'tan şöyle yukarıdan aldım. Orası zıpladı. Öbür taraf zıpladı böyle. Hop atlaya geçtik valla. Ama... Duruyorsun be T-Roc. Renkli olsaydım bile tadından yenmezdi. Her yere çıkacak havası yok. Şu an sanki reklama gibi oldu ha. Toros'un bir reklamı vardır biliyor musunuz? Böyle işte dağcılar arabayı aşağıda bırakır, sonra yukarı tırmandığında yukarıda Toros belirir. Aynı öyle duruyor bak. Toros'un durduğu gibi duruyor şu anda. Dağın tepesinde. Yüksek gerilim hatları var burada. Bu aşağısı bizim bu piknik falan yaptığımız, hani hep inceleme videoları çektiğim, şurada bir inceleme videoları çekiyorum. Esentepe Park. Buraya kesinlikle gelmenizi öneririm. Çok güzel bir mekan, çok güzel bir yer. Burası tamamen Pamukova, ayağınızın altında. Zaten bak ova demelerinin sebebi de anlıyorsunuz değil mi? Şu ilerleri, şuraları görüyorsunuz. Buralar komple tarla arkadaşlar. Üzümü de var, işte sebzesi de var. Her şey var burada. Maşallah diyelim, her şey üretilir burada. Çok verimli bir arazi. Arka taraflarımız hep dağlar. Şimdi bunların arkası Sapanca oluyor. Öyle düşünebilirsiniz. Eğer ki bir drone'umuz olsa buradan salardık, karşı taraf Sapanca'ya giderdi. Çünkü Sapanca tam anlamıyla bir dağ ötede oluyor. Bizim aynı şekilde evimizin de arka tarafı Sapanca oluyor. Mesela helikopterler falan geçiyor, böyle özel uçaklar geçiyor yani. Helikopter kiralayabiliyorlar ya. O kiralık helikopterler tam bizim o güzergahı kullanıyor. Üzerimizden geçip Sapanca'ya gidiyorlar ya da İstanbul güzergahına o şekilde gidiyorlar. Eğer ki bu taraftan öbür taraftan, yani o paralelinden yolcu almışlarsa o tarafı kullanıyorlar. Ayrıca burada da yol varmış. Buranın yolu nasıl acaba? Dönüşte buradan mı gelsek? Bak burada evler de var. İnsanlar yaşıyor burada. Buraya hayvan gelmiyor mu ya? Buraya ayı mayı geliyordur. Su borusunu kesmişler. Sanki burası daha mı düzgün? Aynen, burası daha iyi. Bu yollar bize koymaz. Biz oradan zıplaya zıplaya geçmişiz. Vallahi beğenirsiniz inşallah. ben çok eğlendim. Ya cidden çok güzel duruyor şu anda orada ya. Şunun ben fotoğraflarını çekeceğim Instagram'a. Bu arada Instagram'ını takip etmek isterseniz 54 Passat B8 hesabını takip edebilirsiniz. Ben yazdım alt tarafa. Açıklamada da linki var. Böyle yerlere ben normalde de geliyorum gezmeye, kafa dinlemeye. Bu da sizinle bir fırsat oldu. Sakarya Nehri nerede? Sakarya Nehri ta ileride. Aynen. Ta şurada arkadaşlar. Şurada Sakarya Nehri var. Bu taraf Bilecik, Eskişehir. Hava da açık aslında, biliyor musunuz? Biraz daha açık olsa neredeyse Bilecik'i göreceğiz yani. Atapazarı da bu tarafta. Şurası Geyve. Şu gördüğünüz yer Adak'ta. Burası Geyve. Efsane esiyor. Şimdi ben şurada sandalyemi kuracağım. Oturacağım, biraz kafa dinleyeceğim. Burada benim sandalyem var. Oturacağım birazdan. Fotoğraf çekeceğim. Kafa dinleyeceğim biraz. Hoppa. Geri dönerken sizlere görüntü açarım. Biliyorsunuz videoyu çekerken sonra bir araba geldi. Bak Focus geldi, tamam mı? Focus'tan sonra bir Latitude geldi. Bak şurada. Sonra BMW geldi. Sonra bizim Cruze'cu Dursun geldi. Sonra 2 tane Passat geldi. Yani burası iyice toplantı mekanına döndü. Sen de BMW
Ha, ben Waze göstereceğim. Nerede o benim? Arkada mı kaldı? Bak. Ha, çalıştı değil mi? Tamam, bak. Bir Highline var. Bir de R-Line var. Bu deli gözüküyor ama. Şuna bakar mısın? Bunların Amerikan parklarını açtık. Senin camında... Hoş geldi. Hadi ya. Gelirken. Vallahi kötü olmuş ha. Onu değiştirirsen eğer sensörlü cam al. Buraya sensörlü camlar var bak şeyler. Servise söyle, ondan versinler sana. Kameralı camlardan verirler. Değiştirmeyi düşünüyorum. Oradan takılabilir mi yani? Tabii. Arkadaşlar bak, arabada opsiyon olarak navigasyon var. Navigasyonu burada görebiliyorsunuz. Ayrıca buradan da takip edebiliyorsunuz. Bunun da gizli özelliklerini birkaç tanesini açtım. Bu da hoş duruyor böyle. Of, böyle küçülüyor, büyüyor. Bunları ilerleyen zamanlarda detaylıca bakarız. Şimdi ben kaçıyorum. Ön mü vurdu? Vurdu mu bir yer? Yok. Tampon yok ya, altındaki şey yalan. Gel sen, ben bakayım ona, gel. Sağlı gel böyle. Biraz düz gel şimdi bak, düz gel. Bekle, çevir. Heh, yavaş. Gel bana, gel. Gel bana doğru. Problem yok, devam. Bak, Passat'lar da offroad yapıyor. Görüşürüz kardeşim, hadi kendinize dikkat edin. Duruşa bak ya, 19 jant. Oğlum R-Line acayip gözüküyor ya. Reis'e bak, çöktü arabanın önüne. Tabii R-Line geçemez oradan, daha alacak bunlar. Diğeri indi hemen. Biz de yavaştan kaçalım artık. Arkadaşlar biz de şimdi aşağı doğru iniyoruz. Son görüntüleri alıyorum. Artık görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. İyice terledim, yüzüm parlıyor vallahi. Sıcakta. Şimdi inişe geçiyoruz arkadaşlar. Bakalım nasıl ineceğiz buradan. Passat geçti. Böyle boşa alıyorum arkadaşlar, DSG yük binmesin diye. Uhu! Üç tekersin mübarek be. Tabii arabanın hası şurada duran. Nasıl arkadaşlar, yollar çok güzel değil mi? Harbiden böyle yani Jeep olduğunu hissediyorsunuz ya. Pıtır pıtır gidiyor ya. Hiç kafaya takmıyor. Onun altı vurdu. Ama bende tık yok. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Seviliyorsunuz, kendinize dikkat edin.